Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi? Efendim, videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerden haberdar olmak için zil sesine dokunmayı ve aşağıya merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı unutmayın. Okuyor olacağım. Keyifli bir cinsel hayatın aslında temel noktası mutluluk, huzur, karşılıklı doyum. Hani bu noktada okeyseniz tamam, problem yok, ama aslında daha fazlasını da istiyor olabilir misiniz? Bence istiyor olmalısınız, istemelisiniz. İlk orgazm olması gereken kişi siz mi, yoksa partneriniz mi? Ya da daha önce bir cinsel deneyiminiz var mı? Bu noktada hangi durumdasınız? Önce bunları birazcık konuşalım. Cinsel döngüde kadının ve erkeğin birbirinden farklı doğaları var. Bunlardan biraz bahsedelim. Mesela erkeklerde cinsel istek bir anda gelebilir. Aslında esprili bir dille anlatmak gerekirse erkekler çok daha görseldir. Partnerini, eşini erotik bir kıyafetle, hatta çıplak gördüğünde bir anda erekte olabilir. Ama kadında bu maalesef mümkün değil. Kadın hatta eşini çıplak gördüğünde bu ne ya, git bir üstünü giy der yani. Hatta kaçabilir yani. Doğası gereği kadınlar daha yavaş yavaş ısınır. Adeta soba gibi, kalorifer peteği gibi yavaş yavaş ısınmaya başlar. Ondan dolayı da cinsel isteğe ulaşma noktası da daha ağır adımlarla kadınlarda ve istekleri de geç söner. Erkeklerde cinsel istek bir anda gelir ve bir anda artar. Eğer uygun zaman varsa, uygun mekan varsa, uygun koşullar varsa, uygun partneri varsa penis vajina birlikteliği kaçınılmaz. Ardından bir haz ve orgazm döneminde gerçekleşir. Bu ani cinsel istek ve sonrasında da bir ani cinsel istekte düşme meydana gelir. Bu normal, doğaları bunu gerektiriyor. Peki kadınlarda durum ne? Kadınlar haz almaya devam eder. Yani kadınların cinsel isteği ise bir anda değil, yavaş yavaş arttığını başta söylemiştim. Örneğin kadın cinsel ilişki sırasında penis vajina birlikteliği yaşadığı, ardından haz dönemi beraberinde de orgazm oldu. Ama ardından bir ani düşüş kadında olmaz. Kadın hala haz almaya devam eder. Hatta uygun uyaran devam ederse tekrar orgazm olabilir. Kadınlar multiorgazmik, hatta çoklu orgazm da denilir buna. Bu durumu bilimsel açıdan daha net açıklamak gerekirse, eğer bir erkek ilk önce boşalırsa çok hızlı bir şekilde cinsel isteği ve ereksiyonunu kaybeder. Ve tekrar toparlanması için de bir refrakter döneme ihtiyaç var, zaman alır. Erkeklerin haz süresi kadınlara bağlı aslında. Yani biz uzmanlar önceden diyoruz ki kadının orgazm olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü ilk etapta kadın orgazm olursa haz almaya devam edeceği için erkekte de haz hala devam eder. Yani erkeğin hazzı kadına bağlı mı? Evet, bağlı. Yani erkek boşalmaz. Bu da cinsel ilişki süresinin devam etmesini sağlar. Anlayacağınız konunun başında söylediğim gibi bu sorunun cevabı illa biri orgazm olacaksa first woman, yani bu kesinlikle kadın. Yani tutkulu bir cinsel birlikteliğin uzun sürmesinin şifresi kadınlarda gizli. Bu bahsettiğim şeylerin sonucunda siz hala aynı anda orgazm olmaktan mutluysanız siz böyle devam edebilirsiniz. Yani şimdi biraz kafanız karıştı değil mi? Bu anlamda sorun yaşayanlar ilk önce kadın orgazm olması size soluksuz bir cinsel hayat sürebilir. Çünkü kadın orgazm olur. Siz orgazm olmazsanız kadın bir daha orgazm olur. Siz bir daha olmazsınız, kadın bir daha orgazm olur. Ve bu arada haz ve uyarım devam ettiği için sizin cinsellikten aldığınız keyif artar. Cinsel birliktelik çoğu zaman beklenen aynı anda orgazm olmak. Bu bir cinsel mit. Biz bunu çok da tavsiye etmiyoruz. Çünkü orgazmik bir refleks, bunu her zaman gerçekleştirmek pek de mümkün değil. Peki eşinizle böyle bir sorun varsa, diyelim ki kadının biri söylüyor, diyor ki 2 yıllık evliyim. Eşimle ne zaman cinsel birliktelik yaşasak o benden önce boşalıyor. Sonra beni uyarmaya devam ediyor ama onun heyecanı düşüyor. Yani erkeğin heyecanı düşmesi son derece normal. Bunu isteyerek de yapmıyor. Doğrusu ne? Önce kim orgazm olmalı? Tabii ki kadın orgazm olmalı. Orgazmdaki ideal olan yaklaşık o 5, 6, 7 saniyelik süren deneyimi olabildiğince birbirinin peşinde yaşamak. Yani aynı anda olmak evet biraz zor, ama birbirinin peşi sırası yaşayabilirsiniz. Kadın ve erkeğin fizyolojik farklılığından dolayı orgazm deneyimi nasıl yaşanacağı da tabii bu fizyolojik farklılık belirliyor. Erkek boşaldıktan sonra işte o zorunlu ara verme dönemine giriyor. Elinde değil bu onun. Refrakter periyot dönemi var. Bu dönem içinde de erkekler cinselle ilgisi kaybolur. İsteği düşer. İstese de tekrar ilişkiye giremez. Bununla birlikte kadında durum farklı.
peş peşe orgazm olabilir, multiorgazmiktir. İlk orgazmdan sonra uyarılmaya devam ederse, ara verilmezse yeniden orgazm olabilir. Erkeğin orgazm olması cinsel ilişkiyi çoğu zaman sonlandırır ama kadın orgazm olması ilişkiyi sonlandırmaz. Kadın isterse birlikteliğe devam eder, ilişki bir bütün, sadece orgazm olarak yaşanmamalı. Eğer hedefe orgazmı koyarsanız amacı kaygıya dönüştürürsünüz ve kaygı doğal süreci bozar, sizde cinsel işlev bozukluklarına neden olabilir. Kadının orgazmı zor mu? Zor. Kaftanın ardında. Bazı kadınlar için hayal, bazı kadınlar için çok zor, bazı kadınlar için zar zor olan, bazı kadınlar için mecburen taklidi yapılan, bazı kadınlar için adını bile bilmedikleri, aslında cinsel keyfin, yaşanan doyumun en üst doruk noktası, cinsel rahatlamanın adı. Aslında kadınlar için orgazm olmak çok daha kolay. Çünkü erkeklerden fıtrat olarak, sinir sayısı olarak çok daha fazla. Çünkü kadının bedeni fizyolojik olarak buna uygun tasarlanmış, erkeklere göre kat be kat cinsellikten keyif alabilirler. Zor olan ne biliyor musunuz? Kadının kendini bilmemesi, bedenini keşfetmemesi, sorular sormaması, bununla ilgili hakkının olup olduğunu bilmemesi, kendini cinselliğe, orgazma layık görmemesi, cinselliğe yaşama hakkına sahip çıkmaması, bunu partnerinden istememesi, uyumlu bir ilişki içinde olmaması. İşte zor olan bunlar. Orgazm sorunlarının kökeninde çoğunlukla abartılı beklentiler var. Yanlış bilgiler, eşiyle, partneriyle ilgili iletişim sorunları ya da partnerinin erken boşalma sorunu olabilir. Erkekler eşlerinin orgazm olmasını, onun da bu duyguyu yaşaması adına eşini orgazma ulaştırmak, onun için aslında bir yerde erkekliğini kanıtlamak gibi ve bu durumda erkekler bize eşimin orgazm sorunu var, eşim orgazm olamıyor diye aktarıyorlar ve bu noktada da yardım istiyorlar. Yardım da istesinler çünkü kadınların çoğu bu noktada yardım istemek noktasında kendilerinin farkında olmadıkları için istemiyorlar, talep etmekte güçlük çekiyorlar. Kadının orgazm olabilmesi için ön sevişme süresinin yeterince uzun ve doyurucu olması gerekiyor. Eğer bu yapılamıyorsa cinsel birleşmede ereksiyon kontrolünün erkekte olması, önce kadının sonra erkeğin orgazm olması, kadının vajinal orgazmı için en temel prensip. İki tarafın da fizyolojik ve psikolojik olarak birbirlerini tanımaları, birbirleriyle iletişim içinde olmaları, karşılaştıkları sorunları aşmaları noktasında birbirlerine açık olmaları yardım edecek. Kadınlar dokunmak hoşlanırlar. Dokunulmaya erkeklere göre daha çok önem verirler. Aslında erkekler de dokunmaktan hoşlanırlar ve dokunulmaktan hoşlanırlar ama aslında bunu çok da kendileri de bildikleri ve alıştıkları bir şey değil. Ön sevişmede süre uzun olursa bazı erkekler sıkılabiliyorum ve gereksiz görebiliyorlar. Bu şekilde düşünebiliyorlar. Çoğunlukla erkekler sonuç çünkü. Kadınlar süreç odaklı. Ama aslında erkeklere de iyi gelen bir şey. Cinselliği birlikte keşfetmek, eşlerin doyasıya birbirleriyle dokunmaları, eşlerin cinsel birleşme haricinde sorununa aslında bu temas iyi gelecek. Hoşlandıkları, hoşlanmadıkları birçok şeyi konuşmaları, cinselliği de birlikte keşfetmelerini istiyoruz. Cinsel keyif 5 duyunun katkısıyla yaşanır. Kadın ve erkeğin orgazm süresince bu 5 duyu mutlaka kullanılır ve katkısı çok önemli. Nedir bunlar? Görme, işitme, koku, dokunmak ve tat almak. Cinsel eylemde işte bu 5 duyu organımızla yaşarız. Cinsel keyfi bu şekilde alırız. Eğer eşlerden biri sevişme sırasında sesten hoşlanmıyorsa, diğeri ses çıkarmadan cinsel uyarıları devam ettiremiyorsa ya da kötü koku gibi, diş kokusu gibi, ter kokusu gibi, ağız kokusu gibi partnerlerden birini rahatsız ediyorsa ama diğeri bunu umursamıyorsa işte bunların hepsi orgazm sorunu olarak kadına ve erkeğe dönüşecektir. Kadınlar bundan ötürü de orgazm taklidi yapabiliyorlar. Niye yapıyorlar? Erkeği mutlu etmek için yapıyorlar. İzlediği filmlerden öğrendiği kadarıyla kadınların yaptığı bir durum var. Aslında bakarsanız taklit yapmak iyi. Neden? Bilinçaltı çıkarılan seslerin, yapılan hareketlerin gerçek mi, sahte mi olduğunu bilemez. Taklidi, şakayı gerçek algılar. Böyle bir şey taklidini yaparken de kadın öğrenebilir. Bundan dolayı da her taklit bir gün gerçek olabilir. Yani umut var. Tabii eşlerine taklit yaptıklarını söylemezlerse. Bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek dileğiyle efendim.